Pasifik Okyanusu 1974. Soğuk Savaş'ın sert rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği nükleer silahlarıyla ve denizaltılarıyla güç gösterisi yapıyor. İki ülke de bu yarışta rakibinin gerisinde kalmak istemiyor. Okyanusun ortasında gizemli ve oldukça tuhaf tasarımlı bir gemi, 100 yılın en karmaşık istihbarat operasyonlarından birini gerçekleştiriyor. Mürettebatı işine odaklanmış, çıt çıkarmıyor. Ansızın telsizden gelen bip sesleriyle geminin içi yankılanıyor. Telsiz odasındaki CIA görevlisi, SB-10 Borda numaralı Sovyet donanmasına ait açık deniz römorkörünün garip bir İngilizce ile yaptığı anonsu dinliyor. Kimliği belirsiz deniz aracı. Lütfen kendinizi tanıtınız ve niyetinizi bildiriniz. O anda Glomar Explorer gemisinin köprü üstüne adeta bir ölüm sessizliği çöküyor. Yapılacak en ufak bir hata, milyarlarca dolarlık operasyonun çuvallamasına sebep olabilir. En ufak bir hata, Soğuk Savaş'ın iki büyük nükleer gücü arasında büyük bir krize neden olabilir. Telsizin başındaki CIA yetkilisi tüm soğukkanlılığını topluyor ve planladığı şekilde cevap veriyor. Sovyet savaş gemisi. Burası Glomar Explorer. Madencilik deneyleri yapmak için buradayız. Bu cevap SB-10'un kaptanını tatmin etmiyor. Kim okyanusun ortasında maden arar ki diye düşünüyor kaptan. Hem de böylesine şüpheli bir yerde. Zihni geçmişe gidiyor. Yalnızca birkaç yıl önce Sovyet denizaltı gemisi K-129'un bu sularda son derece garip bir şekilde ortadan kaybolduğunu hatırlıyor. Sovyet kaptan gemiden ne kadar şüphe ederse etsin, okyanusun ortasındaki ticari bir gemiye yapabileceği çok bir şey olmadığını biliyor. Uzaktan devasa bir sondaj gemisine benzeyen bu garip geminin her hareketini 4 deniz mili öteden izlemeye karar veriyor. Amerika, Sovyetlerin gözü önünde en büyük casusluk operasyonlarından birini gerçekleştiriyordu. CIA bu operasyona Azoryan Projesi ismini vermişti. Soğuk Savaş tarihinin gördüğü en büyük stratejik ve teknolojik yarışlardan biriydi. İşte bu dönemde gerçekleştirilen operasyonlar o kadar kritikti ki üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen detayları hala bilinmiyor. Bugün Özel Büro'nun bu bölümünde anlatacağımız Azoryan operasyonunun ya da diğer ismiyle Jennifer'ın istihbarat tarihi açısından önemli bir yeri var. Ama hepsi bu kadar değil. Azoryan operasyonu tarihin gördüğü en karmaşık mühendislik operasyonlarından biriydi. Sovyet donanmasına ait Golf sınıfı bir denizaltı olan K-129, Şubat 1968 tarihinde rutin nükleer caydırıcılık devriyesine başlamıştı. Her devriye 70 gün sürüyordu. Golf sınıfı denizaltılar dizel makinelerle tahrik ediliyordu. Yelkeni balistik füze taşıyacak şekilde uzatılmıştı ve 3 adet R-21 balistik füzesi taşıyabiliyordu. Her bir füze 1 megatonluk nükleer savaş başlığı taşıyordu ve 1300 kilometre uzaklıktaki bir şehri küle çevirebiliyordu. Denizaltılar bir kere denize açıldılar mı tamamen hayalete dönüşüyorlardı. K-129 belirli aralıklarla yüzeye çıkıp önceden planlanan bir radyo frekansında yayın yapması gerekiyordu. Sovyet donanması bu sayede K-129'un sorunsuz şekilde görev yaptığını biliyordu. K-129 Mart ayında yapması gereken radyo iletişimini gerçekleştirmemişti. Bu durum Sovyet donanmasını tedirgin etmeye yetmişti. Deprem etkisi yaratan şey ikinci iletişimin kaçırılmasıydı. Sovyetler Birliği ellerinde ne var ne yoksa seferber etmiş, K-129'u arıyordu. Bütün bir Nisan ayı boyunca arama faaliyetleri devam etti. Karanlık bir odada körebe oynamaktan farksızdı bu. Amerikan donanma istihbaratı Sovyet donanmasını analiz etmiş ve şu kanıya varmıştı. Bütün çaba nükleer başlık taşıyan bir denizaltı gemisi içindi. Amerikan donanması bu kanıya sadece Sovyetlerin arama kurtarma faaliyetleri nedeniyle varmamıştı. 3 adet Sosus alıcısı 8 Mart tarihinde su altında 6 dakika arayla gerçekleşen 2 patlama sesini duymuştu. Amerikan donanması okyanus tabanını akustik alıcılarla donatmıştı. Kısaca Sosus olarak bilinen bu alıcıların görevi Sovyet denizaltılarının yerini bulmaktı. Sosus sayesinde K-129'un 98 mürettebatı ile birlikte battığı yerin nirengi noktası bulunmuştu. Amerikan donanması Sovyetlerden bir adım öndeydi ama hala daha denizaltının enkazına ulaşılamamıştı. K-129'un gizemli bir şekilde ortadan kaybolması sadece Sovyetler Birliği'nin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin de zihnini yoruyordu. Denizaltılar batarken yüksek basınç etkisiyle parçalanırlar. Burada yaşanan olay patlamanın bir benzeridir. Tek fark,
patlama içten dışa doğru gerçekleşirken burada dıştan içeriye doğru gerçekleşir. K-129 batarken infilak etmişti. Öyleyse ilk patlamanın nedeni neydi? K-129'un tam konumu hala bilinmiyordu. Aşılması gereken en büyük engellerden birisi buydu. Amerikan donanması bu işi USS Halibut denizaltısına vermişti. USS Halibut seyir füzesi taşıyan nükleer tahrikli bir denizaltı olarak inşa edilmişti. Amerikan donanması 1965 yılında denizaltıyı özel görev denizaltısına dönüştürmüştü. Denizaltı büyük değişimin ardından adeta bir casus denizaltı haline gelmişti. Yandan taramalı sonarlar gibi çok sayıda sensörle donatılmıştı. USS Halibut'un sahip olduğu en önemli donanım balık ismi verilen çekili robotik kamera sistemiydi. Kamera 6000 metrenin üzerinde derinliklerde çalışabiliyordu. Balığın tek bir amacı vardı. Sovyetlerin test için ateşlediği kıtalar arası balistik füzelerin savaş başlıklarını bulmak. Bu sefer tasarlandığından çok farklı bir amaçla kullanılacaktı. Temmuz 1968 tarihinde USS Halibut yaklaşık 5000 metre derinlikte yatan bir denizaltı enkazını bulmuştu. Bununla da kalmamış, enkaza ait 9000 adet fotoğraf çekmişti. Fotoğrafların hepsi CIA'nin fotoğraf işleme merkezinde birleştirilerek tek bir fotoğraf haline getirildi. Enkazın K-129'a ait olduğu doğrulandı. CIA bu fotoğraflara dayanarak okyanus tabanındaki K-129'un ölçekli maketini dahi inşa etmişti. K-129'un enkazı çok sayıda Sovyet nükleer sırrını barındırıyordu. Geminin yelkeninde füzelerin fırlatma kodları ve fırlatma anahtarlarıyla çok gizli şifreleme aygıtları bulunabilirdi. K-129'un enkazını çıkartarak bu bilgilere erişmek mümkün olabilirdi. Daha önce hiç kimse 5000 metre derinlikten 3000 tonluk bir denizaltıyı çıkarmamıştı. Bunun adına istersek merak diyelim, istersek de düşmanın sırlarını ele geçirme arzusu diyelim. Sonunda galip gelmişti. Enkaz çıkarılacaktı. Başlangıçta bu operasyonun sorumluluğunun donanmada olması kararlaştırılmıştı. Ancak tekrar düşünüldüğünde bunun çok fazla dikkat çekeceği kanaatine varıldı. Operasyonun tamamen sivil bir şirket eliyle gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Akıllara ilk gelen soru kimdi? Kim böyle bir operasyonu yüzüne gözüne bulaştırmadan gerçekleştirebilirdi? Operasyonun gizliliği nedeniyle ağzı sıkı biri olmalıydı. Ama bu yeterli değildi. Bu garip maceraya atıldığında kimse onu sorgulamamalıydı. Kısa bir süre sonra bu soruya yanıt bulundu. Bu kişi Howard Hugges'tı. Hugges, Amerikan hükümetiyle pek çok gizli savunma projesinde çalışıyordu. Kulağa çılgınca gelen projeler için kaynak ayırmaktan çekinmiyordu. Operasyonun kılıfını Howard Hugges uydurmuştu. Şirketiyle okyanus tabanındaki manganez yumrularını çıkaracaktı. Manganez ve demir cevheri yumrular halinde bulunuyordu. Nikel, bakır ve kobalt gibi değerli madenler ve nadir toprak elementleri de bu yumruların içerisinde bulunuyordu. Yumrular genellikle 3000 ila 6000 metre derinliklerde bulunuyordu. Yumruların varlığı epey zamandır biliniyordu. Buna rağmen yumrularını çıkarmanın ekonomik değeri olup olmadığı bilinmiyordu. Howard Hugges'ın çılgın milyarder iş adamı imajı bu noktada yardıma koşuyordu. Ayrıca petrol endüstrisinde babasından gelen bir ünü vardı. Babası sayesinde sondaj teknolojisi çağa atlamıştı. Bunların yanı sıra şirketi halka açık değildi. Kimseye açıklama yapma mecburiyeti yoktu. Sırada 50.000 tonluk devasa Glomar Explorer gemisinin inşası vardı. Kalama cihazının tasarımında Lockheed Martin'in özel projelerinde uzman ekibi olan Skunk Works'ten destek alındı. Kokarca işleri olarak çevirebileceğimiz bu birim, SR-71 gibi havacılığın en ikonik uçaklarından birini tasarlamıştı. Skunk Works'ün başında bulunan ünlü mühendis Kelly Johnson bizzat tasarıma yardım etmişti. Glomar Explorer gemisinin inşası mühendislik açısından tam bir mega projeydi. Tamamlandığında gemiye harcanan paranın 350 milyon doların üzerinde olduğu görüldü. Bu miktar kulağa belki düşük gelebilir. Ama 50 yıllık enflasyonu hesapladığımız zaman bu meblağın günümüzün 2,24 milyar dolarına eşit olduğunu görüyoruz.
Glomar Explorer'ın denize açılmasına yalnızca 14 gün kalmıştı. Bir anda gelen bir haber ortalığı alt üst etmişti. Howard Huggins'ın evine hırsız girmişti. Çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra Huggins'a ait notlar da çalınmıştı. Bu notların arasında onu CIA'ye bağlayan bilgiler de bulunuyordu. Bu bilgilerin basına sızması, daha da kötüsü Sovyetlerin eline geçmesi her şeyi berbat edebilirdi. Birkaç günlük sürüncemenin ardından en tepeden operasyona devam kararı alındı. Hırsızların yakalanamamış olması personel üzerindeki baskıyı bir kat daha artırmıştı. Genel bir kural olarak askeri gemiler sudan çıkarılmazlardı. Böyle bir eylemde bulunan siviller korsan sayılırdı. Bu eylem devlet eliyle gerçekleştiriliyorsa bu düşmanca bir hareket sayılırdı. Sovyet donanması K-129'un enkazını çıkarmaya çalışırken gemiye borda ederse olacakları kimse tahmin edemiyordu. Glomar Explorer, Amerika'nın özgürlük günü olan 4 Temmuz 1974 tarihinde Los Angeles'ı terk ederek Kuzey Pasifik'in ortasındaki enkaz alanına doğru gitmek üzere yelken açtı. K-129'un tam konumu bugün dahi CIA'nin açıklamadığı bilgiler arasında yer alıyor. Buna rağmen Sovyet donanmasının gözü Glomar Explorer gemisinin üzerindeydi. İlk ziyarete gelen gemi Shazma'ydı. Shazma gemisi Sovyet kıtalar arası balistik füzelerin test atışlarını takip edip ölçümler yapmak amacıyla inşa edilmiş bir gemiydi. Geminin üzerinde bir helikopter güvertesi vardı. İşin açıkçası Glomar Explorer mürettebatının en çok korktuğu şey bu güverteden bir helikopter kalkmasıydı. Helikopter hem gemiye asker indirebilir hem de gemiyi inceleyebilirdi. Shazma gemisinin bölgeyi terk etmesi için 2-3 gün daha geçmesi gerekecekti. Glomar Explorer mürettebatı rahatlamıştı. Herkes işinin başındaydı. Ama bu sefer Sovyet açık deniz römorkörü SB-10 peyda olmuştu. Shazma'nın aksine SB-10 neredeyse bütün görev boyunca Glomar Explorer'ı adım adım izleyecekti. Zaman zaman gemiye 15 metreye yakın yaklaşıyordu ama bunun haricinde Glomar Explorer gemisine karşı tehditkar bir duruşu yoktu. Sovyet personel gayet rahat tavırlarla güvertede hareket ediyordu. Yakalama cihazı geminin Ay Havuzu ismi verilen özel bir alanda muhafaza ediliyordu. Tüm operasyon boyunca yakalama cihazının ne yaptığını bilmek imkansızdı. Peki Sovyetler neden Glomar Explorer'ı bu kadar yakından takip ediyordu? Seneler önce Amerika'da bulunan Sovyet elçiliğine imzasız bir mektup gelmişti. Mektupta Amerikalıların K-129'un yerini bulduğu ve onu çıkarmak için çalışmalara başladığı yazılıydı. Operasyonun ismi Jennifer'dı. Kod adına kadar doğru olan bu bilgiler kimden gelmişti bugün dahi bilinmiyor. Sovyet elçiliği bu mektuplardan birkaç kere almıştı. Sonunda Büyükelçi Sovyet Genelkurmayını bilgilendirmişti. Sovyet teknik uzmanlara göre 5000 metreden bir denizaltı gemisini çıkarmak imkansızdı ama bu yine görmezden gelinemeyecek bir iddiaydı. SB-10'un mürettebatı ne kadar şüphe ederse etsin bu onlar için formalite bir izleme göreviydi. Sonunda Sovyet mürettebat dahi Glomar Explorer'ın manganez yumruları için orada olduğuna inanmaya başlamıştı. Glomar Explorer mürettebatı yapılması gereken tüm testleri bitirmişti. Üzerinde torpido tüplerinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki ön kısmı vardı. Bir de denizaltı enkazının basınçlı gövdesiyle dış gövdesi arasındaki manganez yumruları. Bulunanlar elbette bunlarla sınırlı değildi. Çok kötü durumda olmalarına rağmen 2 adet nükleer başlıklı torpido bulunmuştu. Yakalama cihazı ilk seferde yaşanan aksilikler de göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandı. İlk görev sona erdiğinde tekrar gemiye dönüp denizaltının batan kısmının çıkarılması gündeme gelmişti. Azoryan projesi tamamlanmıştı. Sırada Matador projesi vardı. Bu sefer yarım kalan işi tamamlayacaklardı. İkinci operasyon asla gerçekleştirilmedi. Glomar Explorer denize açılmadan önce yaşanan hırsızlık hadisesi nedeniyle kaybolan belgelerin basının eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Dönemin CIA Başkanı William Colby belgelerin haber yapılmaması için pek çok medya kuruluşuna baskı yapmıştı ama William Colby'nin de şansı bir yere kadardı. Gazeteci Jack Anderson bir radyo programında operasyonu ifşa etmişti. Mart 1975'te New York Times uzun zamandır beklettiği makalesini yayına koymuştu. Donanma ve CIA Sovyetlerin denizaltı teknolojilerini ele geçirebilmek için çok gizli bir operasyon yürütüyorlardı. Bu operasyonun ismi Jennifer'dı. Jennifer operasyonu kapsamında Glomar Explorer
yıllardır batmış bir Sovyet denizaltısını çıkarmakla görevlendirilmişti. New York Times'ın haberi bir çığı başlatan ilk kar tanesi etkisini yapmıştı. Belgelere ulaşan her gazete Azoryan operasyonu hakkında haber yaptı. Azoryan operasyonu aslında Jennifer operasyonunun altındaki operasyonlardan sadece biriydi. Basında çıkan haberlerden sonra kamuoyu Azoryan projesini Jennifer olarak bildi. Araştırmacı gazeteci yazar Harriet Ann Philippi, bilgi edinme kanununu kullanarak CIA'ye açıklanan belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet denizaltısını çıkarmış mıydı? Durum böyleyse Glomar Explorer gelecekte tekrar kullanılacak mıydı? Operasyon ifşa olmuştu olmasına. Ama en azından Sovyetler Birliği'ni gücendirmeden bu işin içinden sıyrılmak gerekiyordu. Herhangi bir devlet yetkilisinin operasyonu düzenledik demesi sorumluluğun alınması anlamına geliyordu. Haliyle bu durum Sovyetler Birliği'ne misilleme yapma hakkı verecekti. CIA yazılı açıklamasında kullandığı cümlelerden biri olan "bunu ne kabul edebiliriz ne de reddedebiliriz" cümlesi popüler olmuştu. Bu cevap Glomer cevabı veya glomarizasyon olarak bilindi. Hala daha bazı durumlarda CIA tarafından kullanılıyor. Tüm operasyon CIA tarafından video kaydına alınmış olmasına rağmen günümüze kadar çok az görüntü basına servis edildi. Günümüzde bile operasyon hakkında çok az bilgi paylaşılıyor. Glomar Explorer gemisinde görev yapan personelin çok azı aradan geçen uzun zamana rağmen konu hakkında konuşmayı reddediyor. K-129'un enkazının radyasyon içeren ve istihbarat değeri taşımayan parçalarının denize atıldığı bilinse de geriye kalan enkaza ne yapıldığı ve şu an nerede olduğu halen bilinmiyor. Projeye 850 milyon dolarlık bir para yatırılmıştı. Bu para günümüzde 5,45 milyar dolar yapıyor. Paranın büyüklüğü nedeniyle konu ne zaman gündeme getirilse gerçekten değdi mi sorusu soruluyor. Gerçekten vergi mükelleflerinin parası çarçur mu edildi? Kimileri son derece değerli bilgilerin elde edildiğini öne sürerken kimileri de operasyonun başarılı olmadığını iddia ediyor. İçeriğimizin sonunda Glomar Explorer gemisinin hazin sonundan bahsetmek istiyoruz. Dünyanın en ağır yük kaldırma gemisi olsa da Glomar Explorer'ın kullanılabileceği çok az sektör bulunuyordu. Geminin hem kullanım maliyetleri hem de bakım maliyetleri oldukça yüksekti. Bir süre sonra gemi kimsenin istemediği bir gemi haline dönüştü. 1978 yılında gemi satıldı. Operasyonun kılıfındaki gibi deniz madenciliği yapmak için kullanıldı ama çok geçmeden manganez yumrusu çıkarmanın ekonomik olmadığı ortaya çıktı. Gemi 1996 yılında 300 milyon doların üzerinde para harcanarak sondaj gemisi haline getirildi. Gemi 2010 yılına kadar pek çok sondaj projesinde kullanıldı. Bir zamanların milyar dolarlık gemisi 2010 yılında Transocean şirketine 20 milyon dolar gibi komik bir ücrete satıldı. Gemi 2015 yılında hurdaya çıkarıldı ve Çin'de söküldü. Tarihin en pahalı, en karmaşık, en tartışmalı gizli operasyonlarından birisini anlattığımız içeriğimizin sonuna geldik. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Pasifik Okyanusu 1974. Soğuk Savaş'ın sert rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği nükleer silahlarıyla ve denizaltılarıyla güç gösterisi yapıyor. İki ülke de bu yarışta rakibinin gerisinde kalmak istemiyor.